Sevgili arkadaşlar, bir yalıtım çalışması için inşaata geldik. Konumuz asansör kuyusunda yalıtım nasıl sağlanır? Artık arkadaşlar binalarımızda asansörler zorunlu oldu. 3 katlı üstleri binalara asansörsüz pek ruhsat vermiyorlar. Asansörlerin yalıtımı da önemli bir mevzu oldu. Şöyle içi suyla dolmuş bir asansör var. Asansör kuyusu. Asansörün ayakları montajlanmış. Yukarı doğru giden bir sistem. Bunun ayaklarına arkadaşlar dibine şu gördüğünüz 1 metrelik yere su yalıtım yapılacak. Pek çok benden videolar izlediniz. Teras yalıtımları, banyo tuvalet yalıtımları, balkon yalıtımları. Arkadaşlar bizde böyle arada bir de olsa asansör kuyusu yalıtımında önemli bir mevzu. Bunu çözmeye çalışacağız. Burada yer altından gelen yukarı doğru basan kuyunun içi dolan bir su var. Bunu kesme çalışması yapacağız. Asansörün arkadaşlar bu kuyusu normal binanın temel seviyesinden aşağıda olduğu için baskı çok fazla. Su birikmesi kaçınılmaz. Beraber çözmeye çalışalım. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 metreye 1,5 veya da 2'ye 2 gibi düşünebiliriz. Zemin yaklaşık bir ayda bayasını boşalttık. 35-40 santim su birikmişti. Bu birkaç noktadan gelen su ama işte zaman içinde bina bastıkça alttan yukarı doğru çıkıyor. Bu da asansör kuyusunun temel seviyesinin altında olmasından kaynaklı. Temelde su, yol bulamayan su asansör kuyusuna. Evet, orası asansör temelden de bir iki kaç aşağıda. Zaten temel seviyelerinde evlerde su sorunu yok. Ama temelden aşağı indikçe temel beton zayıflıyor. Ufak bir kılcal çatlak su doldurmaya yetiyor. Evet, çalışma devam. Yaklaşık bir 47 kova aldık. Hala daha bir 20-30 kova vardır. Devam ediyoruz. Bunu kırılacağını tahmin etmiyordum ya. Çamur. Çamurmuş. Biri o kadar çamur taşıdık buradan abi, daha ilk temizlediğimizde görseydik. Şu betona ulaşmak için yani. Üstü komple çamurlu. Sevgili arkadaşlar, bir gün boyunca asansör kuyumuzun şöyle yüksek bir yer, 4 katlı binanın içi şöyle gördüğünüz kadar, şöyle göstereyim, bir karış, yaklaşık 2 karış 50 santim su doluydu ve balçıktı. Suyu temizledikten sonra da altından balçık tabakasını temizledik. Tuğlaların pisliği, betonların döküm esnasında pisliği dibine çökmüştü. Her taraf doluydu. Sonra başka bir yandan diplere kalıp dökerken ağaç kalasları koymuşlar. Kalaslar kalıbın betonun içinde hapsolmuş kalmış. Aynı şekilde diplerde. Soğuk derz oluşumları vardı. Alt betonla sonradan yapılan beton arasında soğuk derz oluşumları vardı. Buralardan su sızıntıları vardı. Var hala. Zaten yeni temizliğe başladık. Şimdi onların ıslahına başlayacağız. Şöyle gördüğünüz iki betonun birleşim noktasında su ince ince sızıyor. Yavaşça göllenme yapıyor. Bu soğuk derz oluşumunu engelleyeceğiz. Bu tamamında var. Bu altından iki betonun şöyle önce beton bu dökülmüş. Sonradan bu dökülmüş. Şu arada iki beton birbirine bağdaşmamış. Buraya soğuk derz diyoruz. Bu soğuk derzlerden gözlüyor. Aşağı ince ince su dökülüyor. Bu günler içinde, ay içinde işte burayı dolduracak vazifeye geliyor. Bunların tamamını toz tıkaçla ıslah edeceğiz. Ani prizalın toz tıkacımızla. Bunun farklı markaları var. Ben bolca şimdi bu markayı uyguluyorum. Bunun tamamında aynı sorun var arkadaşlar. Önce bunları ıslah edeceğiz. Sonra kristalize harçla çalışmalara başlayacağız. Aynı soğuk derz oluşumu tamamında var.
Kuyunun temizlenmesi arkadaşlar izolasyonun %50'siydi. Şu an zemin görüyorsunuz kuru zemine ulaştık. Asansör kuyularında suyun arkadaşlar aktif olarak kaçması sıkça görülen bir olaydır. Bu su ya temel seviyesinden yukarı doğru çıkar veyahut da şöyle binanın yapım aşamasında takoz deliklerinden, soğuk dezlerden su sızar ince ince. Bunları kesmek için arkadaşlar elimizde bir silahımız var. Bu ani priz alan toz tıkaç. Bunları elimize toz tıkacımızı alarak şöyle uygulamalar yaparak, bastırarak 3 saniye 5 saniye bekleyerek suyun geldiği noktaları tıkayabiliriz. Elimizde böyle bir silahımız var. Şöyle arkadaşlar sığıyoruz. Suyun hızlıca kesildiğine şahit olacaksınız. İki beton yapılırken soğuk derz oluşumları oluşuyor. Bunlar kesilmeden kristalize yalıtıma geçilemez. Önce soğuk derz oluşumları arkadaşlar yıldırım tozu denilen, toz tıkaç denilen hızlı priz alan malzemeyle tıkanır. Şöyle görüyorsunuz suyun aktif kaçakları enleniyor. Üzerine birkaç atma işlem yapılıp ondan sonraki aşamada kristalize yalıtıma geçilecek. Suyun aktif olarak geldiği yer engelleniyor tıkaç sayesinde. Ve profesyonel bir uygulama gerektiren çalışmalar bunlar. Malzeme internette bulunabilir ama uygulama şartları çok önemli. Görüyorsunuz. Şuradan aktif su kaçağı var. Aynı şekilde devam ediyoruz çalışmamıza. İki beton arasında iki betonun birbirine bağdaşmaması sonucu böyle soğuk derzleri oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi tıkaçı koyduktan sonra su aşağı akması kesiliyor. Tabii ki bu çiviler sökülecek. Şu beton yapım aşamasındaki çiroz demirler spirale kesilecek. Sonra kristalize yalıtıma önce tamirlenecek yapısal tamir aracıyla. Kıyılar pahtlanacak. Şöyle kıyılara yapısal tamir aracıyla parçalayacağız. Ondan sonra sağlam zeminimizi süpürüp temizleyip gerekirse yıkayıp kristalize harca başlayacağız. Burada bir hata arkadaşlar şu sizin başınıza da gelebilir. Ben geldiğimde burada böyle bir balçık tabakası vardı. Bu asansörü yapan arkadaşlar tabi balçık tabakasını sanki beton dip seviyesi sanmışlar. Demiri orada bırakmışlar. Demir zemine basmıyor. Demirin altı boş. Yanlış bir uygulama. Normalde temizlemeleri lazımdı. Şu beton seviyesine ulaşmaları lazımdı. Burada adam C30 beton dökmüş. Bir temel oluşturmuş ama bu vatandaş burayı temel zannederek burada bırakmış demiri. Duvardan sabitlemiş ama beton altı oynuyor. Ben bunlara tabi bir grot harcıyla sağlamlayacağım diplerini. Onun eksiğini tamamlamaya çalışacağım. Bunların sağlam bir zemine basması gerekiyor. Hepsinin altını sağlam şekilde yapısal tamir harcı, grot harcıyla sağlamlayacağım. Diplerine beton dökerek olabildiğince onun hatasını örtmeye çalışacağım. Sonra tamir olacak çukurlar var. Oralar boş kalmış. Kalıp boşluğu, çimento boşluğu. Onlar yapısal tamir harcıyla tamir olacak. Ani toz tıkaçla bütün suyu kestik. Suyun geldiği hiç nokta kalmadı. Kıyılar köşeler, zemin kurudu. Su geliş emaresi gözükmüyor hiçbir yerde. Artık zemin temizliğine, yan duvar temizliğine başlayıp kıyı patlarını yapabiliriz.
Halı söksek buradan ben de oraya. Cilazdo yapmayı mı Pisliğin üzerine kristalize yalıtım olmaz. Zamanında yan duvarlara ulaşan çamur tabakası temizlenmeli. Arkadaşlar bu aşamada kıyı pafları için lateks karışımını yapısal elyaf takviyeli yapısal tamir harcımızla harç hazırlığına başlıyoruz. Harcımızı hazırladık arkadaşlar. Kurumuş artık zeminimize kıyı paflarını yapmaya başlıyoruz. Ama yapmadan önce kıyılara lateks sıkacağız. Daha iyi penetre olsun diye. Ben lateksimi normal bir spreyin içine koydum. Spreyleme yöntemiyle sıkıyorum ki daha iyi bağdaşsın. Şöyle boşluklarda aynı şekilde dolacak. Onların daha iyi malzemenin yapışması için sıkıyorum. Lateks arkadaşlar adı üstünde aderans arttırıcı, yani bağlanmayı sağlayıcı, arttırıcı, kuvvetlendirici bir malzemedir. Yapısal tamir harçları uygulamalarında, kıyı pahlarında hem malzemenin içine hem de malzemeyi süreceğimiz yere malzemeyi tatbik ederek, lateks tatbik ederek daha iyi bir bağlanma sağlayabiliriz. Şöyle duvar diriklerinin sıvamınca aynı şekilde burada da malzememizi sıkıyoruz. Her aşamada güvenlik oluşturmalıyız ki yapacağımız işler iyi olsun. Bir daha geri dönüş yok çünkü yapacağımız çalışmadan sonra. Kıyı pahlarımızı yapmaya başladık. Tamir harcımızla. Ben tamir harcımının içine birazcık kristalize de karıştırdım. Uzun vadede gene tek bir olsun diye lateksle beraber birazcık da kristalize toz çimento karıştırdım. İçinde oluşabilecek su geçişlerine karşı tedbir cihetiyle. Evet arkadaşlar, asansör kuyumuzun ön hazırlığını yaptık. Kıyı pahları, yapısal tamir harcıyla kıyı zeminlerin lateks karışımlı tamir harcıyla sıvanması. Zemine bozuk bir zemin vardı. Lateksli tamir harcıyla zeminimizi de onardık, düzelttik. Su kesici tıkaçla su gelen noktaları kestik. Artık kurumasına mütakip kristalize su yalıtım uygulamasına başlayacağız. 2 gün arkadaşlar bu hale geldi asansör. 2 günümüzü aldı. Ama bayağı bir adım oldu. Bu aşamadan sonra artık 2 kat kristalize su yalıtım malzemesi sürerek çalışmamızı bitireceğiz. Önce yanlardan başlanacak kristalize su yalıtım uygulaması. Sonra alt zemin yapılarak çıkılacak kuyudan kurumasına mütakip bir kat daha kristalize sürülecek ve çalışma bitirilecek. Asansör kuyusu gibi, bodrum katının içten yalıtımı gibi, temellerin dıştan veya altından yalıtımı gibi negatif su yalıtımı gerektiren
durumlarda bu mahzen olabilir. Su depolarının dıştan yalıtım olabilir. Negatif taraftan suyun aksi tarafa geçmemesini istemediğimiz durumlarda kristalize yalıtım ürünlerini kullanırız. Çimento esaslı, tek bileşenli veya çift bileşenli olabilir. Kristalize su yalıtım malzemeleri arkadaşlar bu anlamda imdadımıza yetişir. Böyle bir ambalaj, tek bileşenli bir ambalaj kullanıyorsanız 25 kilo, 8 kilogram suyla karıştırılır, homojen bir hale getirilir. Yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır, dinlendirilir ve yine birkaç dakika karıştırılarak içindeki hava boşlukları alınır ve fırça yordamıyla veyahut da rulo yordamıyla nemli bir yüzeye uygulanır. Beton içindeki kapiler boşlukları tıkayarak tıkaç görevi görür. Ben şimdi alanım küçük. Metrekareye 1 kilo gider. Böyle bir torba 25-30 metrekare yer yapar. Bunun yarısını yapacağım. Yarısından 4 kilo su karıştırarak çalışmaya başlıyorum. Malzememiz yaklaşık 3 dakika karıştı. Şöyle boza kıvamında malzeme oluştu. Biraz dinlenmeye bırakıyoruz. İçinde şöyle hava kabarcıkları olacaktır, patlayacaktır. Biraz dinlendirip tekrar karıştıracağız. Ve nemli bir zemine, kuruysa muhakkak arkadaşlar nemlendireceğiz. Biraz su serpeceğiz. Zeminin nemli olması önemli bu kristalize uygulamalarda. Kuru zemine uygulanmaz. Çünkü zemine nüfuz eden, işleyen bir yapısı vardır kristalize ağaçların. Nemli bir zemine güzel işler, kuru bir zemine işlemekte zorlanır, yüzeyde kalır. Bu yüzden kuruysa da zemininiz ıslatarak nemlendirin. Tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz bir hususta kristalize harcımızı hazırladıktan sonra, kavurma girdikten sonra bitirmek. Koyulaşırsa kabın içinde buna tekrar su karıştırarak inceltmeye çalışmayın. En son aşamada kalan tortu parçalarını çöpe atın gitsin. Tekrar sıfırdan temiz bir kapa, kristalize harç hazırlayın. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar, yaptığımız ön çalışmalar neticesinde gördüğünüz gibi ilk geldiğimizde su dolu olan, pislik dolu olan asansör çukuru şu an kuru. Su yalıtım uygulamasına hazır. Su sızıntısı yok. Başta yaptığımız tıkaçlar vazifesini yaptı. Kıyı tamirlerimiz, soğuk dersleri tamir etmemiz, kıyılara yapısal tamir harcıyla pah yapmamız sorunu çözmüş gibi gözüküyor ama muhakkak kristalize harcımızda yan duvarlar dahil zeminimize en son yapıp çıkmamız lazım. Bu uygulamayı iki sefer yapacağız. Kristalize uygulamayı. Bir daha su kaçmasını engellemiş olacağız inşallah. Ön hazırlıklar arkadaşlar önemliydi. Gördüğünüz gibi bizden ön hazırlık neticesinde zeminimiz kupkuru, uygulamaya hazır. Sanki şu anda hiç sorun kalmamış gibi gözüküyor. Ama kristalize uygulama asansör çukurlarında çok önemli. Uygulamamıza yan duvarlardan başlıyoruz. Biraz sürmesi zordur arkadaşlar ama bizden öyle olması gerekiyor. Koyu kıvamlı bir malzeme. Yüzeydeki bütün deliklere nüfuz ederek suyun gireceği, çıkacağı her yeri tıkayarak vazife görür malzememiz. Özellikle arkadaşlar köşe noktalar çok önemlidir su yalıtımlarında. Yaptığımız noktalara azami riayet gösterin. Açılı güçlerden çokça su sirayet eder. Uygulamamıza yan duvarlardan yaparak ilerliyoruz. En son zemini yaparak çıkıyoruz arkadaşlar. Son veriyoruz. Yan duvarlarımızın yalıtımını bitirdik. 1 metre yüksekliğinde yan duvarlarını çıktım. Bu asansör kuyusuna arkadaşlar derinliğine göre değişir. Asansör kuyusunun soğuk derz oluşumu yaklaşık 25 santim noktasındaydı. Ben bunu yukarı doğru 1 metreye tamamladım. Gerisi sistem tuğla seviyesi. Tuğla seviyesinden su gelmez. Asansör betondan su gelirdi. Beton seviyesini komple, hatta beton seviyesini üstüne çıkarak birinci katımızı uyguladık. Şimdi yan duvarlar bitimine mütakip alt zemini kristalizesini sürüyoruz ve kuyudan çıkıyoruz.
zeminle çalışmamıza başladık. Yan duvarlarda kurumayı görüyorsunuz. Sürdüğümüz malzeme hızlıca duvar tarafından emiliyor ve yalıtım başlıyor arkadaşlar. Daha şöyle 15-20 dakika oldu. Duvar tarafından malzeme emiliyor. Böyle taş parçacıkları, toz parçacıkları kalmamasına dikkat edin. Bütün ayrıntılara dikkat edip hiç nokta kalmamasına özen gösterin. Birinci kat uygulamamız bitti. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. 6 saat sonra veyahut da bir gün sonra arkadaşlar diğer kat uygulamamızı yapacağız. Uygulama öncesinde zemin kurumuşsa nemlendirerek ikinci kat uygulamayı yapmakta fayda vardır. Sevgili arkadaşlar, son gün uygulamasındayız. 4 gündür kuyuyu yalıtmakla uğraştık. Büyük mesafe kat ettik. Problemi çözdük. Sırasıyla zemin hazırlıklarını yaptık. Temizledik, süzdük, suyunu topladık. Zemindeki çamuru çıkardık. 2 gün onlarla uğraştık. Zeminin kurumasını sağladık, bekledik. Duvardaki çatlakları doldurduk yapısal tamir aracıyla. Onların tamirini yaptık. Kıyı pahlarını yaptık. Kıyı pahlarından sonra zemin bozuk olduğu için zemine tekrar güzel bir tamir aracıyla besleme yaptık. Yaklaşık 5 santim. Ayakların altları boştu. Onları yapısal tamir aracı ve grot aracıyla doldurduk. Sağlama aldık. Ondan sonra tabi su gelen noktaları su tıkacıyla tıkadık. Hızlı priz alan su tıkaçlarıyla suyun geldiği noktaları tıkadık. Suyun geldiği bir yer bırakmadık. Zeminimiz artık son kat uygulamaya hazır ve son kat uygulamayla çalışmamızı bitireceğiz. Son kat uygulama için ikinci kat harcımızı hazırladık. Aynı gene bozuk kıvamında malzememiz. Arta kalan malzemeyi 4 kilo suyla karıştırıp hazırladık. Biraz dinlendirip uygulama için hazır hale getiriyoruz. Uygulamamızda son kat çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Boza kıvamındaki malzememizi yan duvarlardan başlayarak tekrar sürmeye devam ediyoruz. Birinci katta gözden kaçan boşluk var. Kapanır ve aynı zamanda daha kalın bir yüzey oluşturarak sağlam bir su geçirimsizlik sağlamış oluruz. Zeminimiz kuruduysa, iyice kupkuruysa arkadaşlar nemlendiriyoruz. Ama nemli ise ekstra nemlendirmeye gerek yok. Nemli bir zemine uygulanması gerekiyor malzememizin. Çünkü çabuk ısınan ve prizlenen bir malzeme. O yüzden zeminimizin nemli olması önemli. Sevgili arkadaşlar, videolarımıza like ve beğeni atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Katıl butonuyla arkadaşlar kanalımıza katılıp bana destek olabilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen arkadaşlar muhakkak katıl butonuyla katılsın. Çünkü herkese arkadaşlar yetişemiyorum. Artık böyle ayrıcalıklar
yapmaya başladık. Ayrıcalık sahibi arkadaşlarımız benimle konuşabilirler. Bana desteğini gösteren arkadaşlar. Herkesin sorusuna yetişemiyorum. Günde arkadaşlar yüzlerce telefon geliyor. Eskiden geliyordu. Numaramı kaldırdım. Çünkü yetişemiyorum. Sağlıklı cevaplar da veremiyorum. O yüzden arkadaşlar katıl butonuyla katılıp bana desteğini gösteren arkadaşlara iletişim bilgilerimi de veririm. Özel soruları sormak isteyenler sorabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açın. Erken haberdar olun koyduğum videolardan. Dekorasyon, izolasyon konularında farklı yalıtım mevzularıyla karşınızda olmaya devam ediyorum. Bildiklerimi sizinle arkadaşlar paylaşıyorum. Yalıtımımızın sonuna geldik. Kuyumuzu güzelce yalıttık. Gerekli çalışmaları yaptık. Ev sahibine hayırlı olsun. Şu an yeni çıktığım için hafiften nemlimsi gözüküyor. Kristal malzemenin etkisiyle. Malzeme kürleşecek. Kürünü alacak. Minimum 48 saat çalışır malzeme en az. Ondan sonra başlar kurumaya. Şöyle yanlardan kurumalar başladı aşağı doğru. Tabii ki zeminden su geldiği için zemin en son kuruyacaktır. Üstten aşağı doğru kuruya iner. En son zemin kurur. Şöyle yan duvarlardaki gibi koyu rengini almaya başlar. Yalıtım bitmiş olur arkadaşlar. Umarım istifade etmişsinizdir. Sizlere bir fikir vermiştir çalışma. Tozdan da görüntüyü netleştirmekle zorlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmeye devam edelim. Ben Bursa İnegöl'den Özgür kardeşiniz. Selam ve sevgiler sunuyorum. Bursa ve İnegöl civarında olanlar İngaz Kavşağı'nda iş yerim. Özsümçek yapı malzemeleri. Çayımı içmeye beklerim. Hiçbir işiniz olmasa da. Sevgiler ve saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışmamızın üzerinden 3 gün geçti. Arkadaşlar durum bu. Kuruma iyice kendini gösterdi. Kristal malzeme çalışıyor. Yüzeyi iyice kurumaya başladı. O günden bugüne de zeminde su birikintisi yok.